Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünde Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den evvel gelip yaşamış, güzelliğiyle nam salmış, çektiği çilesiyle yeryüzünde gelmiş geçmiş bütün peygamberler arasında Kıssa-i Yusuf olarak hayatımızda Kur'an-ı Azimüşşan'da en uzun uzadıya anlatılmış olan Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Hikmet-i ilahi odur ki Yakup Aleyhisselam'ın babası İshak Aleyhisselam bir ziyaretinde Hazreti İsmail Efendimizle beraber Kabe-i Muazzama'da Kabe-i Muazzama'yı seyrederken oturuyorlardı. İshak Aleyhisselam Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı seyrediyordu. Hazreti İsmail Efendimiz de Hacer-i Esved bölgesine doğru bakmaktaydılar. Hz. İsmail Efendimiz bir an için bu bakışı hissetti ve dönüp İshak Aleyhisselam'a "Ey sevgili kardeşim, neden bana bakıyorsun? Kabe-i Muazzama'yı seyretsene. Onu neden seyretmiyor da bana bakıyorsun?" şeklinde bir bakış atmıştı. Hz. İshak Aleyhisselam da "Ey İsmail, ey benim güzeller güzeli kardeşim. Senin üzerinde şu nurdan o kadar güzellik var ki o nur sende öyle pırıl pırıl parlıyor ki ona bakmaktan kendimi alamıyorum" demişti. Hz. İsmail Efendimizin üzerinde Nur-u Muhammedi'nin güzelliği yansımaktaydı. Nur-u Muhammedi'yi taşıyan her kim olsa böylelikle etrafında nam salmaktaydı. Hz. İshak Aleyhisselam'ın bu sözü üzerine Hz. İsmail Efendimiz bir su kabına kendisi içerken kendi yudumunu geriye salarak Hz. İshak Efendimiz'e içmesini söyledi. Hz. İshak Efendimiz bu suyu içtikten sonra son yudumuna gelirken Hz. İsmail Efendimiz "Ey güzel kardeşim İshak, senden değilse de torunundan çıkar" demişti. O torun Yusuf Aleyhisselam olarak dünyaya geldi. Hz. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam olan sevgisi, muhabbeti, bağlılığı, diğer evlatlarından onu üstün tutmasındaki temel sebeplerden birisi buydu. Çünkü Yusuf Aleyhisselam, Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi, atası olan İsmail Aleyhisselam'ın duası, onun hikmetiyle Nur-u Muhammedi değil ama Nur-u Muhammedi'nin güzelliğinden bir paye almıştı. O paye ile dünyaya nam salmış güzelliği ve çekiciliği üzerinde bir bütün olmuştu. Hz. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'ın doğduğu gece etrafın aydınlanması onu oldukça mutlu etmişti. Çünkü bu aydınlık Nur-u Muhammediye'ye işaret ediyordu. Tarih boyunca ne zaman bir doğum esnasında herkes dışarıya çıktığında bir aydınlık beklemesi Nur-u Muhammedi'nin varlığıyla ilgiliydi. Çünkü biliyorlardı ki Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz doğduğunda doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden geldiği belli olmayan, gecenin bir anında bütün geceyi pırıl pırıl kuşatacak bir aydınlığın olacağını biliyorlardı. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın doğum gecesi cihedi 3'te 2'yi kapsamak üzere, yani etrafınıza baktığınızda 3'te 2'sini kaplayacak göğün, ufkun bir aydınlık görülmesi, Yakup Aleyhisselam'ın Hz. İsmail Efendimizin duasıyla Yusuf Aleyhisselam'da Nur-u Muhammedi'den bir hikmet, bir güzellik hasıl olacağını anlamış oldu. Dolayısıyla diğer kardeşlerinden onu ayrıca seviyor olmasının mahiyetinde Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dedesi İsmail Aleyhisselam'ın duasıyla Nur-u Muhammedi'nin tabir caizse tecelli-i inkişafı söz konusuydu. Ona bir zarar gelmesinden korkmuştu, zira Beni İsrail aralarında böyle bir şey olduğu zaman mutlak surette o çocuğu sıkarlar, sürekli onun peşinden koşarlar, ne var ne yok diye onu rahat bırakmazlardı. Düşmanların varlığı, devlet yönetimi derken Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ı belli dönemlerde halasının yanına gönderirdi. Bu konuda çeşitli tarihi kaynaklarda halasının Yusuf Aleyhisselam'ı tutmak için onun yanında kalmasını istediğine dair pek çok beyanat vardır. Doğrudur da. Ancak o beyanatlarda anlatıldığı kadarıyla da keskin bir mücadele değildir bu. Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ı geriye aldığında daha önceki derste beyan ettiğimiz üzere bir namazın selamında gözü Yusuf Aleyhisselam'a takılmıştı. Onun bu takılması, o bakışı Yusuf Aleyhisselam'ın ayrılığına işaretti. Kardeşlerinin onu kuyuya attıkları meseleyi biliyorsunuz elbette.
Kuyuda yaklaşık 4 hafta kalmış ve 4 hafta sonra da satılmıştı. 11 yıldız, güneş ve ayın secdesiyle başlamış bir rüya ile başlamış olan bu hakikat, tarihsel süreç içerisinde Kur'an-ı Azimüşşan'da en fazla anlatılan mesele olarak karşımıza çıkıyor. Bunun bir başka sebebi Yusuf Aleyhisselam'dan sonra başlayacak olan önemli bir devir boşluğunun özetini beyan etmek üzerine, ki daha önceki dersimizde bu konuya değinmiştik. Şimdi o devirlere geliyor olacağız. Gördüğü rüyayı babasına anlattığında Yakup Aleyhisselam, "Ben nurdan bir güzellik istemiştim. Her güzelliğin imtihanı güzelliği kadardır" demişti. Yusuf Aleyhisselam'ın büyük bir imtihana tabi olacağının farkındaydı. Vahiy ilahi kuyudan çıktığında hasıl olmuştu. Parça parça geliyordu ama en çok hapiste inzal olunmuştu. Kuyudan çıkarılırken kendisine söylenilen söz vahiy ilahi de şöyle bitiyordu: Allah ne güzel vekildir. Vekalet-i ilahi Hz. Yusuf Aleyhisselam'a hatırlatılıyordu. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın da hapis hayatına giden sürecinde ona aşık olan, onu seven, onu tutkuyla bağlı olan, Kur'an-ı Azimüşşan'da da beyan edildiği üzere Züleyha ile geçirmiş olduğu bir sıkıntılı dönemde vardı elbette. Konumuz Siyer-i Nebi çerçevesinde olduğu için inşallah peygamberler tarihine geldiğimizde yeniden bunları daha detaylı beyan ediyor olacağız. Çünkü her bir peygamberin hayatı bu noktada uzun ve derinlikli. Kitapta biraz daha genişletiriz Allah nasip ederse. Hz. Yusuf Aleyhisselam için önemli meselelerden biri de 4 büyük derde bu Nur-u Muhammedi'nin üzerinde olması sebebiyle 4 hikmetle bunların örtülmesi ve bunların yaşanmasıydı. Hz. Yusuf Aleyhisselam anasından ayrı yaşamıştı. Kah gizlenmek, kah problem olmasın diye halasının yanında olması, kah ilerleyen dönemde Mısır'da geçirmiş olduğu uzun yıllar ve en son buluşacakları ana kadar geçirdiği vakit. Ancak bu anasızlık ona zenginlik ve kolaylık olarak geri dönmüştü. Bu kolaylık ona Mısır'da devlet başkanlığının yardımcılığını vermişti ki yarın Allah nasip ederse Devri Yusuf'u anlatırken bu konunun ehemmiyetini beyan ediyor olacağız. Babasından uzak büyüdü, babasız gibi. Kardeşlerini affetmesine vesile oldu ki bu dönemde Beni İsrail'in içerisinde yaşamış olan peygamberler arasında en affedici isimlerden biri olması hasebiyle karşımıza çıkıyor. Hor görüldü Yusuf Aleyhisselam. Daha önceki dersimizde söylediğimiz gibi köle pazarından geldi bu noktaya. Allah Zülcelal öyle takdir etti. Ve onun nihayetinde bir baktı ki devleti Mısır'a reis oldu. Aynı zamanda babasının topraklarının koruyucusu oldu. Hapse düştü ama bu hapisten çıkış sürecinde köleleri abad eyleyen bir hayat nizamnamesi sürmüştü. Yusuf Aleyhisselam bu hayatın içerisinde Siyer-i Nebi çerçevesinde M.Ö. 3188 ila 3085'li yıllar arasında yaşadığı beyan edilebilir. Elbette onun devri büyük incelik ve hikmetleri barındırıyor. Yarın Allah nasip ederse o hikmetlerden bahsediyor olacağız sizlere. Yarın tekrardan görüşmek üzere efendim. Kalın sağlıcakla.